Değerli izleyicilerimiz, Almanya'daki koronavirüs tablosunun ağırlaştığı konusunda artık herkes mutabık. Bunda bir problem yok. Ancak gelinen noktada Merkel aşı olmayanları eve hapsetme kararı eyalet başbakanlarıyla beraber aldı. Bunu da kendisi açıkladı. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Merkel eyalet başbakanlarıyla bir araya geldi ve alınacak olan yeni tedbirler konusunda mutabakat sağlandığını ifade etti. Şimdi bakın değerli izleyicilerim, buradaki tablo aslında bize şunu gösteriyor. Ülkeler, hangi ülke olursa olsun, Avrupa'dan bahsediyorum, hepsi büyük bir acziyet içerisinde, büyük bir bilinmezlik içerisinde. Toplumları, halkı nereye sürüklediklerini inanın kendileri de bilmiyorlar. Bugün bu açıklamayı yapıyorlar, yarın başka bir şey söyleyecekler, göreceksiniz. Diyecekler şartlar değişti, vaka sayısı şöyle oldu, işte sıvılarla ilgili durum şudur diye başka bir şey söyleyecekler. Aslında bu oyuncu aynı, senaryo aynı, sadece zaman aynı değil, her şey aynı yerinde duruyor. Bakın değerli izleyicilerimiz, şimdi Merkel'in söylemiş olduğu en önemli nokta şu. Diyor ki, aşı olmayanlara belirli kısıtlamalar gelecek. Aşı olmayanlar spor salonlarına ya da kalabalık ortamlara giremeyecek diyor. Bakın, bu ne demek? Bu sıvıyı olacaksın demek. Başka bir açıklaması yok. Ama bu sıvılar daha piyasaya çıkmadan önce Merkel ve Sağlık Bakanı çıkıp şu açıklamayı yaptı biliyorsunuz. Dediler ki zorunluluk yok. İsteyen olur, isteyen olmaz. Olmayanların hayatlarını da kısıtlamayacağız dediler. Ama bugün öyle bir noktaya geldik ki neredeyse insanları evinden alıp bu sıvılama merkezlerine götürüp kollarına bu sıvıları basacaklar. Benim gördüğüm tablo bu. Çünkü Avrupa'nın pek çok noktasında günah keçisi olarak bu sıvıları vurdurmayanları ilan etmiş durumdalar. Yani her şey bitti. Bilim insanları her şeyi çözdü. Sorun sadece bu sıvıyı olmayanlar. Şu anda bana, yani Almanya ya da diğer Avrupa ülkeleriyle ilgili gelen haberler bunu söylüyor. Başka bir şey söylemiyor. Adamı otobüse alma. Adamı sosyal insanların bulunduğu noktalara sokma. Adamı uçağa bindirme. Adamı okula alma. Devlet kamu hizmeti verilen binalara alma. Bu ne demek? Olacaksın demek. İnsanlar evinin içerisinde mi yaşıyor sadece arkadaşlar? Hani zorunlu değildi? Bu resmen sadece burada zorunludur dememişler ama altını doldurmuşlar. Bu kadar. İşte şunu yapmayacak, bunu yapmayacak, 2G kuralı, 3G kuralı gibi kısıtlamalarla bu sıvıları vurdurmayanları değerli izleyicilerim toplum içerisine çıkmaz hale getirdiler. Şu anki tablo bu. Şimdi hastane yoğunluklarına baktığımızda Almanya'nın pek çok noktasında maalesef durum her geçen gün artıyor. Yoğun bir şekilde hastaneye yatışlar devam ediyor. Bazı izleyicilerim yorumlarda görüyorum şunu söylüyorlar. Bizim burada hiç öyle bir şey yok. Arkadaşlar her yer aynı değil. Bazı noktalar yoğun, bazı noktalar değil. Federal Sağlık Bakanı Spahn bir açıklama yaptı. Biz dedi önümüzdeki günlerde yoğun bakımları muhtemelen dolduracağız. Bu nedenlerle çevre ülkelere hastalarımızı gönderebiliriz dedi. Kim söylüyor? Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn söylüyor bunu. Yani durum iyi değil arkadaşlar. Almanya gerçekten sonu, ışığı görünmeyen bir tünelin içerisine girmiş vaziyette. Ama siyasetçiler hiçbir şekilde kendilerinden ödün vermeyerek şunu söylüyorlar: kapanalım, maskeyi takalım, tamam takalım, kapanalım, bunlarda problem yok. Peki bugüne kadar almış olduğunuz bu tedbirler, önlemler neydi? Madem vaka sayıları bugün başa dönecekti, bugüne kadar almış olduğunuz bu önlemler ne işe yaradı ben çok merak ediyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şu anda bir tiyatro oynanıyor ve bu tiyatroyu da karşımızda gözümüzün içine baka baka oynuyorlar. Biz sıvılara bir şey söylemiyoruz. Biz burada politikayı eleştiriyoruz, bu siyasetçileri eleştiriyoruz. Akşam başka bir şey, sabah başka bir şey. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir kriz yönetimi ben hayatım boyunca ne gördüm ne de duydum.
Merkel'in canı sıkılıyor. Hadi kapatalım, hadi açalım, hadi şunu yapalım. Kusura bakmayın böyle. Ben Hatice'ye değil neticeye baktığımda vaka sayıları bir yıl önceye döndüyse Merkel'in ve onun çalışma arkadaşlarının başarılı olduğunu söyleyebilir miyim? Siz başarılı buluyor musunuz? Bu virüs döneminde Almanya'daki hükümet başarılı mıydı arkadaşlar? Eğer başarılıysa neden vaka sayıları çok hızlı bir şekilde artıyor? Neden? Arkadaşlar, önümüzdeki günler geçen yılın bu zamanlarını arayacağımız günler. Tablo ağırlaşacak. Hayatını kaybeden insanların sayısı artacak. Vaka sayısı şu anki mevcut yapıda en az 2'ye 3'ye katlanacak arkadaşlar. O zaman doğal olarak soruyorum. Vatandaş almış olduğunuz tüm önlemlere uydu. Ama sonuç yine başa döndü. Hadi buyurun çıkın içerisinden çıkabilirseniz. Bunca insan şu anda günlük en az minimum 200 kişi hayatını kaybediyor Almanya'da. Günlük vaka sayıları 50, 60, 70 bine geldi. Her gün artıyor. O zaman almış olduğunuz bu önlemler ne işe yaradı arkadaşlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Kapanma, maske, mesafe. İşte şu ülkeye gitme, bu ülkeye gitme, şunu yapma, bunu yapma. Herkes uydu. Çok büyük bir kısım. Neden kardeşim? Neden o zaman? Bu işi bilmiyorsanız çıkıp siyasetçilere söylüyorum. Bu işten anlamıyorsanız etrafınızdaki bu danışmanlarınız sizi yeteri kadar uyarmıyorsa siz ne iş yapıyorsunuz? Nedir kardeşim bu? İnsanlar hayatını kaybederken siz sadece izliyorsunuz. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Ya kardeşim adamların işte ilacı mı var cebinde bilmem nesi mi? Arkadaşlar konu o değil ki. Konu sıvılar falan değil, ilaç falan değil. Ben başka bir şey anlatıyorum. İnsanları aynı pimpon topu gibi bir sağa atıyorlar bir sola atıyorlar. Bir sağa atıyorlar bir sola atıyorlar. Böyle bir yöneticilik anlayış olabilir mi? Merkel'in derhal istifa etmesi gerekiyor. Artık beklememesi gerekiyor. Her sabah uyandığımızda başka bir şey söylüyor Merkel. Sağlık Bakanı başka bir şey söylüyor. Değerli izleyicilerim, önümüzdeki günlerde durum daha da ağırlaşacak. Görünen bu. Aman siz olun. Kendinize dikkat edin. Bizim gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da lütfen bunu videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Görüşlerinizi lütfen bizimle paylaşın. Saygıdeğer izleyicilerim, size bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Mutlaka kanalımıza abone olun ve bu yayınlarımızı beğenin, like atın. Çünkü daha fazla insana ulaşabilmemiz için bu abonelikler ve beğenmeler çok önemli. Anlayışınızı sizlerden bekliyorum.